Bu tarifi isterseniz kuzu etiyle, isterseniz dana etiyle yapabilirsiniz. Sotelik dana et 274 gram. Çok hızlı pişireceğiz eti. Bu tarifte et çok hızlı pişmeli. Eğer dana eti kullanıyorsanız ya antrikot, bonfile kullanırsanız müthiş olur. En son çare kontrfile kullanabilirsiniz. Dolaptan çıkardığım etlerin üstüne 1, 2, 3 yemek kaşığı zeytinyağı oda sıcaklığında. Etin yarım saat beklemesi lazım. Dolaptan çıktığı anda pişirmeyeceğiz. Şöyle yağ ile kendine gelsin. Hiçbir baharat eklemiyoruz. İmkanınız varsa muhakkak çelik tava kullanmaya çalışın. Hemen bir çelik tava. İsteyen sıvı yağıyla da yapabilir ama tereyağı burada çok lezzet verir. Tereyağı kullanmaya çalışın. İnek tereyağı kokmaz. 1 yemek kaşığı tereyağı. 1 yemek kaşığı, hatta 1,5 yemek kaşığı zeytinyağı. Ocağın altını kısıkla ortanın arasına getiriyorum. Bu yemekte devamlı yüksek ateşteyiz. Yarım saattir eti yağın içinde bekletiyorum. O herkesin düştüğü hataya düşmüyorum. Dolaptan çıkar çıkmaz soğuk soğuk içine atmıyorum. Direkt tamamen yağ ile birlikte hemen içine. Devamlı yüksek ateşte çalışacağımız için çabuk pişen ete ihtiyacımız var. Kuzu etiyle yapabilirsiniz. Dana eti kullanıyorsanız bonfile harika olur. Ama bonfile pahalı diyorsanız antrikotlu olur. Kontrfile kullanabilirsiniz. Yüksek ateşte mühürlenmesine, kavrulmasına izin veriyorum. Rengi döndüğü anda artık tereddüde gerek yok. Ya soğan kullanacaksın ya da bu tarifi yapmayacaksın. İnce ince doğra. Soğanı olabildiğince küçült, olabildiğince küçült. Evet. Bakın soğan hazır. Ama şu anda içine atmıyorum. Lezzet ufak detaylarda saklı. Et suyunu verdi. Hafif hafif suyunu çekmeye başladığı anda. Bakın şuraları görüyor musunuz? Buralar lezzet bombası. Tamamen suyunu çekmesine izin vermiyorum. Soğanı içine katıyorum. Tamamen içine. Benim için burada önemli olan soğanın etin suyuyla buluşması ve tamamen yumuşaması. Şöyle bir yay. 2 tane biber. Biberin şu kafa bölümlerini kesiyoruz. Çöpler. Ortadan ikiye kes. Şu çekirdekli bölümlerini, fazla olanı kullanmıyoruz. Daha sonra küçük küçük kes. İyice küçülttük. Yine bekliyoruz. Bak acele etmiyoruz. Kesinlikle acele etmiyorum. Kesinlikle acele etmiyorum. Kesinlikle acele etmiyorum. Şuraları görüyor musunuz? Bakın şu bölümleri. Şuradan hafif su döküyorum. Görüyor musunuz? Bunları, yan tarafları hemen dikleze ediyoruz. Kesinlikle izin vermiyoruz yanmasına. Soğanın yumuşadığını fark ediyorum. Biber de hemen oyna. Tekrar kavur. Farkında mısınız? Hala suyu var. Artık biberi attıktan sonra orta ateşe geliyorum. Orta ateşteyiz artık. Biberler rengi dönmeden hemen bir tane domates. Domatesi yine rendenin en kalın tarafıyla rendele. Burası nasıl kokuyor biliyor musunuz? Öf. 1 çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı pul biber. 2 çay kaşığı kekik ama kırarak. Bütün baharatı içine geçsin. 1 çay kaşığı kimyon. Mutlaka kimyon. Kimyonsuz olmaz. Tuz. Siz ne kadar isterseniz. Burada artık karıştır. Orta ateşteyiz. En yükseğe getiriyorum. Şimdi burada kesinlikle bir karar vermelisiniz. Et sotenin orijinali susuz olur. Bakın şu anda eğer etiniz bonfile veyahut da antrikotsa bu kadar kısa sürede veyahut da kuzu eti ise et sote pişti. Ama benim kullandığım gibi kontrfile kullanıyorsanız daha da pişirmeniz lazım. Et sote bu kadar sulu olur normalde. Ama günümüzde
Şöyle. Ve sulu hoşlananlar için ben sulu hoşlanırım. Bak böyle fokurdamayı duyacaksınız. 1. Bu fokurdamayı duyduğunuz anda doğru yerdesiniz. Doğru yoldasınız. 1,5 su bardağı sıcak su veyahut da et suyu kullanabilirsiniz. Buraları dikkat edeceksiniz. Yani o et parçalarını muhakkak alacaksınız. Muhakkak. Bu daha da tuz istiyor belli. Kapağını kapatıyorum. Orta ile kısın arasına getiriyorum ısısını ve böylece daha uzun süre pişirerek etimin daha lokum gibi olmasını istiyorum. 20 dakikada böyle kendi kendine pişsin. 20 dakikadır pişiyor. Beraber açalım. Hiç açmadım bakın daha. Burada benim için önemli olan etin pişip pişmemiş olması. Hemen bakalım, deneyelim. Çatalla kesiliyor. Kesiliyor. Demek ki pişmiş. Evet, pişmiş. Bir diğer testi. Bakın rengini görüyor musunuz? Böyle tok olmalı. Bir de tuzuna, baharatına, suyuna bakalım. Bunun yanına en çok pilav yakışır. Hele bulgur pilavı inanılmaz lezzetli olur. 1 bardak pilavlı bulgur. Hemen bunu yıkayalım. Hemen şöyle 1,5 yemek kaşığı tereyağı. İnek tereyağı kullanırsanız kokmaz. Aklınızda bulunsun. Hemen üstüne şöyle 1 yemek kaşığı zeytinyağı. Büyük bir sarımsak. Hemen sarımsağı bastırarak patlatıyoruz. Patlattıktan sonra küçük parçalara bölüyoruz. Ama çok da küçük bölmeyin. Çok da küçük bölmeyin. Lezzeti tamamen yemeğe geçsin. Biraz hızlı olalım. 1 soğan. Tereddüte gerek yok. Tereddüte gerek yok. Ya soğan kullanacaksın ya da tariften vazgeçeceksin. Tercih senin. İşte bu. Soğanı ne kadar küçük doğrarsanız o kadar lezzetli olur. Ama tabii bu sizin damak tadınızla alakalı bir durum. Şöyle bir soğanı, sarımsağı yağın içinde kavur. Tavaya yağ, altını kıs, pişmeye bırak pembeleşinceye kadar. Bu arada bulguru çok iyi yıkadım. Tamamen tozu toprağından kurtardım. Bakıyorum pembeleşmediğini daha görüyorum ve pişmesine izin veriyorum. Soğan pembeleştiği anda bulgur hemen içine. Esasında çok basit gibi gözüken fakat basit yemekleri yapması daha zordur. Bulgur yapışmaya başladı, görüyor musunuz? Bu demek oluyor ki bulgur yeteri kadar kavruldu. Bana salça ekle diyor. Dolu dolu bir tatlı kaşığı domates salçası. Fakat fazla salça eklerseniz fazla salça bulguru yerken ağzınıza gelir. Salçanın kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Salçanın kendini saldığını hissettiğiniz anda tamamen bulgurla birleştirin. Orta ateşteyim, görüyor musunuz? İyice kavurdum. 2 tane orta boy domates. Yeter mi? Yetmez. Bir tane daha olsun. Toplam 3 tane. Büyük domatesi 2 tane yeterli. Bakın dikkat ediyor musunuz? Önceden malzemeyi hazırlamıyorum. Hep beraber yapıyoruz. Unutmayın, bu hayatta sizden daha değerli hiçbir şey yok. Ve bu dünyaya sen bir hediyesin. Yeterince başarı hikayesi dinlemedik mi? Sıra bizde. Bazen bizi sevenlerin ne dediği önemli değil, ne kadar sevdikleri de önemli değildir. Ne yaptıklarına bakılır. Bundan sonra ne yaptıklarına bakacağız. Üçünü de rendeledim. Hemen oyuna. Şu sesi duydunuz mu? Doğru yoldasınız. Domatesin suyu kendisi bulgura işlesin. Böyle bir yağ. Tuz. 1,5 çay kaşığı ama tuz miktarı sizde. Yarım çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı pul biber. 1 çay kaşığı kekik ama kırarak ve kekik yerken kekik tadı gelmemeli. Alttan alta bir lezzet vermeli. Yarım çay kaşığı nane. Ya Koray, biz nane falan duymadık daha önce. Belki de tarifin en önemli yerine geldik. Bu sesi mutlaka duymalısınız. Bu tavanız, tencereniz çok sıcak olmalı. Bakın böyle fokurdamalı. Eğer fokurduysa en kral pilavı yapıyorsunuz. Ama fokurdamalıysa
O zaman sıkıntı var demektir. Ne kadar pilav kullanırsanız 1'e 2 oranında. Yani 1 bardak pilav kullandık. 2 su bardağı sıcak su kullanıyoruz. İsteyen tavuk suyu, et suyu kullanabilir ama o kadar güveniyorum ki tarife. Hiçbirine ihtiyacım yok. Şöyle bir karıştır. Şöyle bir karıştır. Karıştır, karıştır. Bak ocağın ısısı düştü, farkında mısınız? Hemen yükseltiyorum, orta ısıya getiriyorum. Kaynamaya başladığı anda altını kısıyorum. Dingin bir hale getiriyorum. Yavaş yavaş pişiyor, yavaş yavaş pişiyor. Ve kapağını kapatıyorum. Ta ki suyunu çekip göz göz olana kadar pişmeye bırakıyorum. Beraber açalım. Delikler açılmış. Demek ki istediğimiz gibi pişti. Yine de bir sağlamasını yapalım. Bak şöyle biraz açayım. Hatta şöyle biraz daha açayım. Belki daha net gözükür. Görüyor musunuz? Hiç yapışmıyor ki, hiç suda kalmamış. Ama bunun demlenmesi lazım. Havlu kağıt. Artık sadece 5 dakika, 10 dakika demlenmesi yeterli. Kendi sevdiğim gibi yapacağım. Esnaf lokantasında bile göremeyeceğiniz bir tabak yapacağız. Beraber açalım pilavı. Tamamen nemini almış. Şöyle bir karıştır. Pilav. İster sulu, ister susuz. İlk önce biraz susuz. Sonra Koray keyfin iyi yerine geldi. Üstüne biraz kekik kırarak, yoğurda biraz sumak, yoğurdun üstüne çok çok az zeytinyağı, Charleston biberi ilk başta ortadan ikiye kes, sonra tekrar ikiye kes. Nasıl gözüküyor? Bana sorarsanız kitap gibi gözüküyor, şiir gibi. Burası nasıl kokuyor biliyor musun? Artık şunun bir tadına bakalım. Dali, Michelangelo, Picasso. Ayağa kalkın. Büyüğünüz geldi. Nasıl gözüküyor? Burası nasıl kokuyor biliyor musun? Şunun bir tadına bakın artık. İşkence yapmayalım kendimize. Bildiğin lokum. Doğru et. İnanılmaz lezzetli. Sıra pilavda. Bir de pilavın tadına bakalım. Kendimi küçük bir eleştiri. Biraz daha tuzlu olabilirmiş pilav. Esas bunu yeme şekline geldi. Biraz yoğurt, biraz pilav ve sulu bir şekilde yoğurt, et, pilav. Şıkır şıkır görüyor musunuz? Altın bile böyle parlamaz. Açın ağzınızı. Suyu nasıl olmuş biliyor musunuz? Böyle bir şey olmaz. Yani bunda et suyu, tavuk suyu, sebze suyu olmadığına inanamayacaksınız. Kaşık kaşık içebilirsin. İzleyip abone olmayan vicdansızlar. Bu tarifi mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. İnanılmaz lezzetli. Hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar.